Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz bot patik yapacağız. Ben patiğimde lila ve krem olmak üzere iki tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelim de şöyle. Çok güzel, çok şık, çok kolay bir model oldu hanımlar. Ortaları ajurlu kalp detaylı. Patiğimizin tabanı, topuğumuz hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldum. Hanımlar, şu ortadaki kalp desenlerimizi yapmak için iki tane şöyle bir 40-50 santim kadar iki tane biri lila biri krem ip kestim, hazırladım. Hemen patiğimize başlayalım. Patiğimize boğaz kısmından başlıyoruz hanımlar. Lila ipimiz ile şöyle ipimin ucunda bir miktar bir ip bıraktım. 55 ilmek atacağız. Birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde 55 ilmek atalım gelelim. Evet, sıra ilmeklerimi attım geldim hanımlar. 55 ilmeğim var. Hemen şu ucuna bir düğüm atacağım. Şimdi patiğimizin boğaz kısmında 2 düz 2 ters lastik yapacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. İlmeklerimi sırasıyla 2 ilmek düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. Bu şekilde öreceğiz hanımlar. Sıra sonuna kadar 2 düz 2 ters örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ördüm hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi lastik örgüye devam edeceğiz. Arka yüzde lastikte ilk sıramızı yaptık. Şimdi ön yüzde ikinci sırada kenar ilmeğimi alıyorum. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. İlmekler gördüğümüz gibi örülecek. Kenar ilmeğinden sonra burada bir tersim var. Ters ördüm. 2 düz. Bakın ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 2 ters. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ters. Bu şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Sıra sonuna kadar tamamlayacağız. İkinci sıramız bitmiş olacak. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde yine 2 ters, 2 düz ilmekleri gördüğümüz gibi lastik öreceğiz. 3 sıra olacak. Ön yüzde aynı işlemi yapacağız. 4. Bu şekilde toplamda şu patiğimizin boğaz kısmına 11 sıra lastik öreceğiz hanımlar. Bu bölümde 11 sıra lastik var. Daha çok böyle boğazlı olmasını istiyorsanız burayı 15 sıra, 17 sıra bile yapabilirsiniz. Ben 11 sıra olarak boğaz kısmını ördüm. Şimdi hep birlikte bu lastik bölümünü tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 11 sıra lastiğimi ördüm ve geldim. Şimdi krem ipime geçeceğim. Modelimize başlayacağız. Bakın şu bölümü yapıyoruz. Bu ilk modelimizde kenarlarda 25'er ilmek haroşamız var. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Bu ilk 25 ilmeğimi haroşa yani düz olarak öreceğim. Hemen ilk 2 ilmeğimi krem ile ördükten sonra krem ipimin ucunu düğümlüyorum. Lila ipimiz burada beklesin hanımlar. Bir diğer modelde lila ipimizi tekrar kullanacağız. 25 ilmek haroşamı örüyorum yani düz. Şu 3. ilmeğim. Şu 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 ilmek haroşamı ördüm. Yani bu bölümü. Bakın burada ajurlarımız var. Ajurumuzdan hemen önce bir ilmek düz öreceğiz. Sonra ajur yapacağız buraya. Bir ilmek düz örüyorum. 25 haroşadan sonra ipimi şişime doladım. Ajurumuzla artırmamızı yapmış olduk. Artırmadan sonra ortaya 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Tekrar artırdım. Diğer tarafta da hanımlar artırdıktan sonra bir ilmek düz örüyoruz. Şöyle kalan 25 ilmeğimiz haroşa. Sayarak gidelim, siz de ilmek sayılarından emin olun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. Şimdi geri döndük, arka yüzdeyiz. Bu aşamada hanımlar kenardaki 25 ilmek haroşamızı tekrar haroş öreceğiz. Bakın şu artırdığımız ilmek var. Yanında ön yüzde bir ilmek düz örmüştük. Arka yüzde bu ilmeği ters öreceğiz. Bu kenardaki 25 ilmek haroşamızı yine haroşa örelim. Kenar ilmeğimden sonra 25 haroşamı düz örüyorum. Bu şekilde ajurumun önündeki bir ilmeğe kadar örüyorum. Bakın burada ajurum var, önde bir ilmek var. Buraya kadar düz ördüm. Bu ilmeklerimi ters öreceğim arka yüzde. Bakın ajurumu da yine ters örüyorum. Aradaki 3 ilmek düz örmüştük ajur arasına. Bunu da 3 ilmeği de ters ördüm. Tekrar ajurumu da ters. Ajurun yanında bir ilmek ön yüzde. Bakın düz örmüştük. Bunu da arka yüzde ters ördüm. Sadece kenarlardaki 25'er haroşamızı düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar örüyorum. Şimdi ön yüze geçtiğimizde hanımlar bu dolamalı kalplerimizi de yapacağız. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Bakın burada krem ile bir diş haroşamız oluştu. Her 4 diş haroşada bir renk değiştirerek modele devam edeceğiz. Bu krem ile yine yapacağımız işlem aynı. Kenardaki 25 ilmek haroşamızı yine haroşa öreceğiz hanımlar. Haroşalar değişmiyor. İlk modelde 25 ilmek haroşa. Burası normal düz örgü olduğu için hızlıca örüyorum bu bölümü. Evet, bakın 25 haroşamı ördüm. Burada bir ilmek düz vardı ajurdan önce. Tekrar bu ilmeği düz ördüm. Düz ilmekten hemen sonra tekrar artırmamı yapıyorum. Hemen yanına 2 ilmek düz ördüm. Artırmadan sonra 2 ilmek düz ördüm. Ardından hemen bu ortaya kalp modelimizi yapacağız. Bunun için ip kesmiştik. Videonun başında bu lila ipimi alıyorum. Bu kremli modellerde lila kalbimizi yapacağız dolamalı. Dolamalı yapamayanlar normal şöyle düz örgü tekniğiyle kalpleri örebilirler. Bakın ben şimdi bir ilmeğe dolama yapacağım. Dolama yapmayanlar şöyle bir ilmek düz örerek modeli kurabilirler. Ben dolama yaptığım için şöyle ipimin ucunu arkada bırakıyorum. Lila ipimi krem ilmeğimin etrafında 2 kez döndürüp şöyle arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi krem ipim ile düz örüyorum. Hemen yanına 2 daha ilmeğimi ördüm. Ardından tekrar ajurumu yapıyorum. Ajurumuz V şeklinde açılıyor böylece. Ajurdan sonra bir ilmek düzümü örüyorum. Ve tekrar kalan 25 ilmeğimizi yine haroşa örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm hanımlar. Ön yüzde modeli tamamladık. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilk 25 haroşamızı örmemiz gerekiyor. Bu şekilde 25 haroşamızı yine örelim. Hatta haroşaların sağına soluna işaretleyici de takabilirsiniz ama yani gerek de yok. En son ajurumun önündeki bir ilmeğe kadar bu şekilde ilmeklerimi örüyorum. Bakın ajurum burada, önündeki bir ilmeğim de burada. Bu aradaki ilmeklerimiz ters oluyor hanımlar. Şimdi buraya bakın. Arkadan da dolamamızı yapacağız. Buraya 25 haroşamdan sonra 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Yani bakın dolama yaptığım ilmeğin önündeki ilmeğe kadar ters ördüm. Şimdi lila ipimi yapıyorum. Arka yüzden de dolamamı yapacağım. Bakın şöyle lila ipimi sıradaki ilmeğin etrafında 2 kez dolandırdım. İpim karşıda bekliyor. Dolama yaptığım ilmeğimi arka yüzdeyim ters ördüm. Şimdi sıradaki ikinci ilmeğe dolama yapıyorum. Bakın şöyle bir kere aradan geçirdim. Tekrar dolandırdım. Lilayı yine karşıda bıraktım. Lila karşıda bekliyor. Yine dolama yaptığım bu ikinci ilmeği de ters ördüm. Üçüncü ilmekte de tekrar bakın yine lila ipimi 2 kez dolandırdım. Artık dolama yapmayacağım. Lila ipimi tekrar şöyle kendime doğru ilmek arasından bıraktım. Arka yüzde yani bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Hemen yanına 1, 2, 3 ilmek daha ters ördükten sonra yine kalan 25 haroşamızı sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Bakın 2 diş haroşamız
oluştu. Kalp modelimizde şimdi ön yüzde 3. sıramızı yapacağız. Yine öncelikle şu kenardaki ilk 25 haroşa ilmeğimizi örelim gelelim. 25 haroşamı ördüm hanımlar. Bakın ajurumdan önce hemen bir düz ilmek var. Bunu da düz örüyorum. Bakın burada tekrar ajurumu yaptım. Buraya yanına bir ilmek düz örüyorum. Hemen ardından şöyle lila ipimi aldım tekrar. Buraya bu defa 5 ilmeğe dolama yapacağım. Şöyle ilmeğimi dolandırıyorum. Bakın ilmeğimi bu defa ön yüzde bıraktım ipimi, lila ipimi. Dolama yaptım, ilmeğimi örüyorum. Tekrar ikinci ilmeğe şöyle ilmeğin etrafında dolamamı yapıyorum. Tekrar dolama yaptığım ilmeğimi düz ördüm. Yine üçüncü ilmeğimi bu şekilde dolamamı yapıyorum. Bunu da düz örüyorum. Şu dördüncü dolamam. Bunu da düz ördüm. Şu 5. dolamam. Bu defa ipimi şöyle aradan çıkarıp arka yüzde bıraktım. Başka dolama yapmayacağım. Ben 5 ilmeğe dolama yaptım. Siz düz örgü olarak yapanlar kalbi buraya 5 ilmek düz örecekler lila ile. Yine dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Hemen yanına bir ilmek düz ördükten sonra ipimi şişime doladım. Yani ajurumu yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Kalan 25 ilmeğimizi haroşam örelim gelelim. Evet hanımlar, haroşalarımı ördüm. Geri dönüyorum. Yine arka yüzdeyim. Arka yüzde de tekrar şu ilk 25 haroşamızı örelim. Ortada buluşalım. Evet hanımlar, 25 haroşamı ördüm. Bakın ajurumun önündeki bir ilmeğe kadar. Bu aradaki ilmekleri ters öreceğim. Buraya 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Buraya yine arka yüzde 5 ilmeğe lila ipimizle yine dolama yapacağız. Bakın yine ilmeğimi şöyle doluyorum. Şu birinci dolamam, ipim karşıda bekliyor bu defa ön yüzde. Şu anda arka yüzü örüyoruz. Şu birinci dolamam. Şu ikinci dolamam. Şu üçüncü dolamam. Bu dördüncü dolamam. Ve 5. dolamam. Artık dolamam bitti. İpi şöyle aradan kendime doğru alıyorum. Lila ipimi dolama yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Hemen yanına 1, 2 ve 3 ilmek daha ters ördükten sonra kalan 25 haroşamızı sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. 3 diş krem haroşamız oldu burada. 4. dişten sonra renk değiştirerek bir diğer modelimizi kuracağız. Kalbimizin de bu sırada son sırasını yapacağız. Öncelikle yine kenardaki ilk 25 haroşa ilmeğimizi örelim gelelim. Evet, 25 haroşamı ördüm. Hemen öndeki bir düz ilmeğimi yine düz ördüm. Bakın 4. ajurum bu. Sonuncu ajurum. İlk modelin sonuncu ajuru. İpimi şişime doladım. Ardından buraya 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Şimdi buraya lila ipimle bir ilmek dolama yapıyorum. Şöyle ilmeğimin etrafında lila ipimi 2 kez döndürüp arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi düz ördüm. Ortaya bir ilmek krem ile düz ördüm. Tekrar lila ipim ile bir ilmek daha dolamamı yapıyorum. Lila ipi arkada bırakıp dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Bakın kalbimizi tamamladık. Hemen yanına 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Ajurumu yapıyorum. Yanındaki bir ilmek düzümü de ördüm. Kalan 25 haroşamızı örelim gelelim. Evet, haroşalarımı ördüm hanımlar. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde bu ilk 25 haroşamız haroşa örülüyor. Haroşalarımızı örelim gelelim. Evet, haroşalarımı ördüm hanımlar, 25 haroşamı. Bu defa artık kalp modelimiz bitti. Aralardaki ilmekler ters örülecek. Dilerseniz sayarak gidelim. Bakın ilk tersimi ördüm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek ters ördüm. Yine kalan 25 haroşamızı örelim gelelim. Evet hanımlar, haroşalarımı ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Bakın 4 diş haroşamızı krem ile tamamladık. Şimdi bir diğer modele geçeceğiz. Lila ipimiz ile modelimize devam edeceğiz. Yine 4 diş haroşa lila olduktan sonra tekrar 4 diş haroşa krem diye devam edecek. Hanımlar, ortadaki ajurlu model artırmalar, kalpler aynı yapılıyor. İkinci modelde tek fark şu. Bu yandaki haroşalı ilmek sayısı 4 ilmek artacak. Yani 25 ilmek haroşa değil de 29 ilmek haroşa yapacağız buraya. Şöyle lila ipimi alıyorum. 29 ilmek haroşamı öreceğim hanımlar şimdi.
buraya 29 ilmek. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 haroşamı ördüm. Bu ikinci model bitene kadar yanlardaki haroşalı ilmek sayımız değişmeyecek. 29 haroşa olarak yine devam edeceğiz. Yine ilk modelde olduğu gibi, bakın krem modelde olduğu gibi ajurdan önce bir ilmek düz örüyorum. Artırdım. 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Tekrar artırdım. Yanına bir ilmek düz ördüm. Kalan 29 haroşamızı yine sıra sonuna kadar öreceğiz. Sayarak gidelim. Sizler de emin olun ilmeklerden. Bir tane ördüm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 haroşamı ördüm. İpim de takılmış, açtım. Evet, şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Tekrardan arka yüzdeyiz. Bu kenardaki ilk 29 haroşamızı tekrardan örelim. Ortada buluşalım. Evet, 29 haroşamı ördüm. Bakın ajurumun önündeki bir ilmeğe kadar. Bu aradaki ilmeklerim ters örülecek bu bölümde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ortaya 7 ilmek ters ördüm. Yine kalan 29 ilmeğimizi haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Ön yüzdeyiz. Bir diş lila haroşamız oldu. Artık kalbimize de başlayacağız bu sıramızda. Tekrardan bu ilk kenardaki 29 haroşamızı yine örelim gelelim. Evet, 29 haroşamı ördüm. Hemen ajurumun önündeki bir ilmeğimi düz ördüm. Tekrardan ajurumu yani artırmamı yaptım. Yanına 1, 2 ilmek düz ördüm. Bakın krem modelde de aynı yapmıştık. Ajuru yaptıktan sonra 2 ilmek düz ördük. Bu defa lila modelde krem kalp yapıyorum hanımlar. Krem haroşalı bölümde lila kalp yaparken lila bölümde krem ile kalp yapıyoruz. Yine krem ipimi şöyle ucunu arkada bıraktım. İlmeğimin etrafında 2 kez dolandırıp arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi yine ördüm. Yanına 1, 2 ilmek düz ördüm. Tekrardan burada da artırmamı yapıyorum. Yanındaki bir düzümü ördükten sonra kalan 29 ilmeğimizi yine haroşa örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm hanımlar. Yeniden arka yüzdeyiz. Tekrardan bu kenardaki arka yüzde yine ilk 29 haroşamızı örelim. Ortada buluşalım. Evet, 29 haroşamı ördüm hanımlar. Hemen buraya 1, 2, 3. Yine ilk modelde olduğu gibi haroşalardan sonra 3 ilmek lila ile ters ördüm. Bu defa kremimi alıyorum. Kalpte arka yüzde ikinci sıra. Yine bu kalbimizi yapıyoruz hanımlar. Bakın 3 ilmeğe dolama yapacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Bakın ipim ön yüzde karşıda bekliyor. Krem ipim. Dolama yaptım ilmeğimi. Lila ipimle ters örüyorum. Ve üçüncü ilmeğime de dolamamı yaptım. Bu defa kremimi aradan geçirerek şöyle arkada bırakıyorum. Dolamam bitti. Dolama yaptığım ilmeğimi tekrar ters ördüm. Hemen yanına 1, 2, 3 ilmek daha ters ördükten sonra bakın hanımlar burada da aynı şekil 29 haroşadan sonra 3 ilmek ters örmüştük. Burada da dolamadan sonra 3 ilmek ters ördük. Kalan 29 haroşamızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. 2 diş lila haroşamız oldu. Yine ön yüzde ilk 29 ilmeğimizi haroşa örelim gelelim. Evet, 29 haroşamdan sonra bir düz örüyorum. İpimi şişime doladım. Yanına 1, 2 daha düz ördüm. Pardon, yanına bir tane artırmadan sonra bir ilmek düz örüyoruz. Tekrar krem ipimizi aldık. 5 ilmeğe dolama yapıyorum. Şu birinci dolamam. İkinci dolamam. Dolama devam ettiği için krem ipim hep ön yüzde bekliyor. Sırasıyla dolamalarımı yapıyorum. Şu üçüncü dolamam. 4 ve 5. 5 ilmeğime dolamamı yaptım. Kremimi arkada bıraktım.
dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Hemen yanına bir ilmek dolama yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Ardından hemen artırmamı yapıyorum. Yanındaki bir ilmek düzümü de ördüm. Tekrar kalan 29 ilmeği sıra sonuna kadar haroşa örelim. Tekrar geri dönelim. Arka yüzde de yine ilk 29 haroşamızı örüp ortada buluşalım. Evet hanımlar, bakın arka yüzdeyim, yine 29 haroşamı ördüm. Buraya 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Tekrardan krem ipimi alıyorum. 5 ilmeğe arka yüzde dolama yapacağım. Kalbimizde arka yüzde 4. sıramız. 5 ilmeğe dolama yapıyorum. Şöyle dolama bitene kadar ip karşıda bekleyecek krem ipimiz. Ve dolama yaptığımız ilmeklerimizi lila ipimiz ile ters olarak öreceğiz. Arka yüzdeyiz çünkü. Şu ikinci dolamamdı. Şu üçüncü dolama ilmeğim. Şu dördüncü. Şu da 5. Artık krem ipimi aradan çıkarıp arkada bıraktım. Dolama yaptım, ilmeğimi ters ördüm. Ardından yanına 1, 2, 3 ilmek daha ters örüyoruz. Yine kalan 29 ilmeğimizi haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, ön yüzdeyiz. Sonuncu lila modelimizi yapacağız. Yine kenardaki ilk 29 haroşamızı lila ipimiz ile örelim. Ortada buluşalım. Evet, 29 haroşamı ördüm. Bir ilmek düzümü örüyorum. Son kez lila ipimle burada da artırmamı yaptım. Hemen yanına 1, 2, 3 ilmek ördüm. Kalbimizde 5. ve sonuncu sıramız. Lila kalbi nasıl yaptıysak kremi de aynı yapıyoruz. Buraya şöyle krem ipimle bir ilmek dolama yapıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Ortaya bir ilmek lila ile düz ördüm. Sonra tekrar krem ipimle buraya bir ilmek daha dolamamı yapıyorum. Kremimi yine arkada bırakıp dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Hemen yanına 1, 2, 3 ilmek ördükten sonra artırmamı yapıp bir ilmek düz ördüm. Tekrar kalan 29 ilmeğimizi şu an ön yüzeyi sıra sonuna kadar örelim. Arka yüzde de tekrar ilk 29 ilmeği yine haroşa örüp orta bölümde buluşalım. Evet hanımlar, ön yüzde ve ardından arka yüzde 29 haroşamı ördüm. Kalp modelimiz bitti. Bu defa aradaki ilmeklerin hepsini ters örüyoruz. Bakın sayalım: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek ters ördüm. Yine kalan 29 ilmeğimizi tekrar haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm ve geldim. Bakın lila ile 4 diş haroşamız oldu. Şimdi krem modele geçeceğiz. Krem ipimiz ile modelimiz devam edecek. Yine ortadaki ajurlu dolamalı kalpli modelimiz aynı şekil, aynı sayılarla yapılıyor. Sadece kenardaki haroşalı ilmek sayımız artacak. Bakın ilk krem modelde 25 ilmek haroşa yapmıştık kenarlara. Lila'ya geçtik. 4 ilmek haroşalı ilmek sayısı arttı. 29 ilmek oldu. Tekrardan kreme geçiyoruz. Bu defa 29'un üzerine 4 daha ekliyoruz. 33'er ilmek haroşa olacak hanımlar şu krem modelde. Yine orta bölümler aynı yapılıyor. Sadece fark yanlardaki haroşalı ilmek sayısı artıyor. 33'er ilmek haroşa yapacağız. 4 diş haroşa olduktan sonra direkt tekrar kremle işimiz bitecek. Bakın toplam 4 tane model var. 4 diş haroşadan sonra krem ile işimiz bitiyor. Son kez lila modelimizi yapacağız. Bu defa 33 ilmek değil de üzerine 4 ilmek daha ekleyeceğiz. 4. lila modelde yanlarda 37'şer ilmek haroşa olacak. Orta bölüm devamlı aynı yapılıyor hanımlar, ajurlar. Bakın yani bu diğer bölümlerde de şu ilk kenardaki haroşaları yaptıktan sonra videoyu biraz geri alarak birinci ya da şu ikinci modelin sıralamalarını takip ederek ortadaki artırmalı ajurlu bölümleri de rahatlıkla yapabilirsiniz. Burada hanımlar ilk modelde bakın 4 ajur burada, 4 ajur burada, 8 ajur. İkinci bölümde de yine 4 burada, 4 burada, 8. Yani toplam 16 ilmek sayımız arttı. 55 ilmeğimiz vardı. Şu anki ilmek sayımızı söylüyorum. 16 ilmek artınca 55'e 16 ekleyince kaç oluyor? 65, 60, 71 ilmek oluyor değil mi? Hesaplayın işte. O kadar. Sonrasında hanımlar dediğim gibi 4 tane model yapacağız. Artırmalar devam edecek ve artırma sonunda şişimizdeki toplam ilmek sayısı
87 olacak hanımlar. 87 ilmek olacak. Bu şekilde ilk 2 modeli yaptık. 3. model kremili olacak. Ardından 4. ve sonuncu modeli lila ipimiz ile yapacağız. Bu şekilde 4 modelimizi hanımlar tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, toplamda 4 tane modelimizi bu şekilde tamamladım geldim. Ortada 4 tane kalp modelimiz var. Şimdi modelimiz bitti. Şişimizde 87 ilmeğimiz var. Hanımlar, normal haroşa öreceğiz bu bölümde. Bu şekilde normal haroşa öreceğiz. Model kurulumu, ajur falan yapmayacağız. Ana renk ipimiz ile, yani lila ipimiz ile ilmeklerimizin hanımlar tamamını bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. Dediğim gibi orta bölümlerde falan artırma dolama yok. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi öreceğiz. Ardından tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde de yine ilmeklerimizin tamamını düz öreceğiz. Böylece burada bir diş haroşamız olacak. Aynı işlemi bir kez daha yapacağız hanımlar. Yeniden ön yüzde düz, arka yüzde düz öreceğiz. 2 diş haroşa olacak. Aynı işlemi 3. kez yapacağız. 3 diş haroşa olacak. Yani patiğimizin şu bölümüne, şu ajurlu modelden sonra ben bu lila ipim ile 3 diş haroşa ördüm. Şimdi buraya haroşalarımızı örelim, gelelim, ardından tabanımızda buluşalım. Evet hanımlar, buraya 3 diş haroşamı ördüm ve geldim. Şimdi burundan başlayarak tabanımızı öreceğiz. Öncelikle burun kısmına ilk etapta 7 ilmek ayıracağız. Şişimizde toplam 87 ilmek var. 87 ilmekten buruna ayırdığımız 7 ilmeği çıkartınca geriye 80 ilmek kalıyor. Bu 80 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 40'ar ilmek düşüyor. Öncelikle hanımlar, bu tabanımızı örebilmek için ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimiz ile birlikte toplam 40 adet ilmeğimizi örmemiz gerekiyor. Bakın burada 6 ilmek oldu. 7, 8, 9. Bu şekilde 40 ilmek örüp gelelim. Evet, 40 ilmeğimi ördüm. Şimdi burun kısmı için 7 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Saydığımızda hanımlar şu kenarda da 40 ilmek kalıyor. Bu 7 ilmekten sonra geri dönüyoruz. Bu taban bölümde ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. 7 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar geri döndüm. Buraya 7 ilmek ile bir diş haroşa örmüş olduk. Hanımlar, tabanımız 13 ilmek olacak. 13 ilmek olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Yine ip karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 7 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7. Kenardan da bir ilmek örerek ortaya ekledim. 8 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 9 oldu. Tekrar geri döndüm. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 9 ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. 10. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 10 ilmeği örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 11. Tekrar geri döndüm. Yine bu tabandaki 11 ilmeğimizi öreceğiz öncelikle. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. 12. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi aldım. 12 ilmek örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 13 oldum. Tabanımızda hanımlar 13 ilmeğimiz oldu. Artık bu 13 ilmek ile kesimler başlayacak. Yapacağımız işlem şu. Buradaki 12 ilmeğimizi öreceğiz. 13. de kesimi yapacağız. Yine ip karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın 13. ilmekte yandakini de alıp ikisini bir keserek örüyoruz. Şöyle. Kesimden sonra tekrar geri döndük. Yine aynı işlemi yapıyoruz. İp karşıda, ilk ilmeği örmeden aldık.
12 ilmek öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyoruz. Tekrar kesimden sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda hanımlar, ilk ilmeği örmeden alıyorum. 12 ilmek öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Tabanımız 13 ilmek ile bu şekilde örülüyor hanımlar. 12 ilmek örüyoruz. 13. de kesimi yapıyoruz. Biz bu kesme işlemine bu sağ ve sol şişimizde bakın şu kenarlarda ikişer ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Bakın şu uçta 2 ilmek kalacak. Şu diğer uçta 2 ilmek kalacak. Bu şekilde tabanımızı örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, yanlarda ikişer ilmeğim kalana kadar tabanımızı ördüm geldim. Şimdi kesimlere yine devam ediyoruz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tabanımda yine bir ilmek kalana kadar örüyorum. Bu 13. ilmeği örerken tekrar yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Bakın şurada son bir ilmek kaldı. Kesimden sonra yine geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Öndeki 2 ilmeği tekrar keserek örüyorum hanımlar. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Şimdi şu son 2 ilmek hariç tabanımda son 3 kalana kadar öreceğim. Tekrar kesim yapacağım. Bakın son 3 kaldı. Öndeki 2'yi kesiyorum. Sonuncuyu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini de kestim. Geri dönüyorum. Yanlarda birer ilmeğimiz kaldı. Tekrar ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Şu kenarımızda son bir ilmek kaldı. Yani bu demek oluyor ki son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeğimin ikisini bir kestim. Tekrar geri dönüyorum. İlk ilmeğimi aldıktan sonra tekrar öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Tekrar şu kenarda kalan bir ilmek hariç tabanımda 3 ilmek kalana kadar öreceğim. Yine buradaki 2 ilmeği kesiyorum. Sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini bir keserek ördüm. Tabanımızda 9 ilmek kaldı. 9 ilmek ile patiğimizin arka bölümünü yapacağız hanımlar. Şimdi arka topuk bölümünde de yapacağımız işlem şu. Yine ilk ilmeğimi aldıktan sonra son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Hemen şurada kenar ilmek yerleri var. İlk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Tekrar 9 ilmeğim oluyor. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kestim. Geri döndüm. Bu sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkaracağım. Bakın şuradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek tekrar ilmek çıkarttım. Yeniden 9 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin arkası böyle örülecek. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz. Bu şekilde ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartacağız. Geri dönüyorum. Aynı işlemi yapıyorum. Bakın yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi bu şekilde kestim. Geri dönüyorum. Burada da bir sonraki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arkasını böyle yapacağız. Ta ki şu son krem kenar ilmek yerlerine gelene kadar. Boğaz kısmında yine 2 düz 2 ters öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. Şu son krem kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimizin arkasını haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, bakın son krem kenar ilmek yerlerine gelene kadar arka bölümü şöyle haroşa ördüm. Şimdi 2 düz 2 ters lastik yapacağız. Öncelikle bakın ilk en son ilmeğimi bu krem yerden çıkartmıştım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ön yüzde bu ilk sırada yine ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Tekrar son 2 ilmeğimi kestim. Buradaki lila kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Ardından geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde kenar ilmeğinden sonra hemen yanına bir ilmek düz örüyorum. Devamında 2 ilmek ters,
2 ilmek düz. 2 ilmek ters öreceğim yine. İlkini ördüm. İkinci ters ilmeğimi örerken bakın öndeki 2 ilmeğim ters denk geldi. Tersten kesiyorum yine. Geri döndüm. Burada da yine lila kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Ardından ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bakın önde 2 ilmek düz var. Düz ördüm. 2 ters. 2 düz. Son 2 ilmek ters denk geldi. Tersten keserek örüyorum. Ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Yine geri dönüyorum. İlk ilmeğimi aldıktan sonra ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bir düz ilmeğim var. Düz ördüm. Devamında 2 ters, 2 düz, 2 ters. Bakın ikinci tersimi örerken son 2 ilmek denk geldi. Son 2 ilmeği tersten kesiyorum ve bir sonraki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin bu lastik bölümü bu şekilde yapılacak. Bu şekilde şu uçlara gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin boğaz kısmını ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyim. Patiğimizi tamamladık. Artık ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Patiğimizi bitirdik. Bu şekilde hepsini keseceğiz hanımlar. Patiğimiz bu kadardı. Örmesi zevkli, kolay bir model oldu. Umarım sizler de benimle birlikte zorlanmadan patiğinizi yaparsınız. Evet, bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen şu dibine batarak burayı düzleyeceğim. İpimi fazla çektim, ilmeğimi kaçırıyordum neredeyse. Şöyle bakın, dibine batarak şu ucuna burayı düzlüyorum. Ve 2 tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. Böylece tamamladık hanımlar patiğimizin bu arka bölümünü de. Hemen şu başlangıç ipimizin ucu vardı. Bir de bitiş ipimiz var. Bu iplerimizi arka ilmek aralarına girerek güzelce gizleyeceğim. Şöyle. Hepsini gizleyeceğim hanımlar. Şöyle tekrar zincir tekniğiyle düğümlüyorum ki daha sağlam olsun. Sökülmesin. Evet. Patiğimizi tamamladık. Bakın hanımlar, patiğimiz görüntü itibariyle şöyle. Haroşa örgü olduğu için bakın esnek, ayağı saran hoş bir model oldu. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim. Bir de modelimizin ayaktaki duruşuna bakalım birlikte. Evet hanımlar, şöyle modelimizin ayaktaki duruşu. Bakın bilek kısmı lastik örgü olduğu için gayet esnek. Çok rahat giriyor ayağa. Patiğimizin yandan duruşu. Bakın diğer yanı. Tabanımız. Topuğumuz. Önden görünüşü zaten bu şekil. Modelimiz böyleydi. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.